Merhaba arkadaşlar, Gaming kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizinle bir kalp ameliyat oyunu oynayacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen direkt başlayalım. Ameliyat et. Tekrar merhaba doktor. Ben hemşire Lara. Sizin yeniden burada Aziz Flak Hastanesi'nde görmekten çok memnun oldum. Önceki kadar iyi bir ekip oluşturursak hastanedeki tüm hastalar en kısa zamanda iyileşecektir. Evet, iyileşir. Bunu evde denemeyin. Bugünkü hastamız Joe. Zayıf bir kalp doğduğu için kendi yaşındaki çocuklara göre çok daha çabuk yoruluyor. Eğer tedavi edilmezse hayati bir tehlike söz konusu olabilir. Devam et. Bugünkü hastamız Joe. Söylemiştim zaten abi. Abla pardon. Steteskop, kap ve kalbin durumuna bir bakalım. Steteskop nerede? Ha. Evet. Şimdi buraya başlıyoruz. Öncelikle göğüs bölgesini sterilize etmemiz gerekiyor. Kıskacı al. Aldım abla. Evet. Pamuk yumağı. Bandır. Evet. Şimdi kesme işleminin yapılacağı yeri belirlemek için Joe'nin göğsüne bir çizgi çizeceğiz. Bir kaleme ihtiyacın var. Tamam. Evet. İlk kesme işleminin zamanı geldi. Neşteri al. Evet, gel. Lan. Evet, harika bir kesik oldu doktor. Şimdi yara yakma aletini alıyor. Evet, şöyle. Deri ve pense ihtiyacımız var. Pens. Evet. Şimdi diğer pens. Kesi biraz daha aç. Evet. Şimdi kemik makası. Böyle bir şey var mı ki ya? Ama vardır. Niye olmasın ki? Şöyle. Bu arada süreli arkadaşlar, görüyorsunuz. Parçalarını çıkarmamız gerek. Şimdi tel. Evet. Devam et. Şimdi boruları bunlarla eşleştireceğiz. Yeşil. Sarı. Evet. Çok iyi gideceğim tabii. Şimdi sürükle. Sürükle. Hadi biraz daha hızlı ya. Şöyle. Tamam. Hadi sen şimdi ne yapıyoruz? Kalbin çıkar. Bunun için keskin uçlu makasa ihtiyacımız var. Keskin uçlu makas. Kestiğin damara tüpe bağla. Keskin uçlu makası al. Damarı kes. Tüpü bağla. Bağla tüpü. Bağla, evet. Şimdi keskin uçlu makas. Bir yerinde dursam bir de. Evet, şöyle. Keskin uçlu makası al. Son kesik. Çok az kaldı. Evet. Şimdi kalbi al. Şimdi diğer kalbi naklet. Evet, olacak tabi, ben yapıyorum. Tamam lan, hadi. Şimdi iğneyle dikmemiz gerekiyor. İğne. Evet, şöyle. Tamam. Şimdi bunları kaldır. Bu kemiği yerleştireceğiz. Kaç, neredesin? Evet, çok güzel gidiyoruz.
Ancak dakikamız daha az kaldı. Çok iyi gideceğim tabi. Hadi hadi. Şimdi kemik zımbasını al. Kemik zımbasını al lan. Ana. Kemiği zımbaladı ya lan. Ne kadar garip bir şey. Kemiğin zımbası da varmış. Biraz kemik tutkalı. Kemik tutkalı ne ya? Oha, çok değişik. Tabii çok iyi gideceğim. Her seferinde şunu deme. Şunu çıkartalım. Çıkartalım. Şimdi yara dikmenin zamanı geldi. Bunun için iğneye ihtiyacımız var. Evet. Evet, dik bakalım. Dik. Evet, bitti. Şimdi aslında çok fazla hareket etmemesi sağlamak için göğüs alçısı. Evet, bunu da yaptık. Sana müjdeyi haberi vermeliyim doktor. Ameliyat çok başarılı geçti. Eminim hasta tamamen iyileşecek. Hatta eskisinden çok daha iyi olacak. Koşup oynayabilecek ve istediği sporu yapabilecek. Tabii yapacak. Ben yaptım. Evet, şimdi ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Bir de bacak ameliyatı yapalım. Değil mi? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bu sefer diz ameliyatı yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Ne diyorsun ya? will show you the process of replacing a failing knee joint. Are you ready? Today, our patient is a 76-year-old man. Evet. It is mandatory to check the patient's vital signs before beginning surgery. An Aynen abi. anesthesiologist in the operating room performs this step. If the patient's vital signs are not in the normal ranges, we will not proceed with the surgery. Using the healthy person's vital sign chart as a reference, can our patient undergo surgery today? Tamam. It looks like surgery will proceed as planned. Take a moment to look at our patient's x-rays. Which knee do you think needs surgery? Sorry, his right knee appears fairly normal. His left knee appears worn down and lacking cartilage, which is likely the cause of his pain. The nurse has begun prepping our patient for surgery by placing an IV needle in his right hand. Now it's your turn. Use the marker and write your initials on the proper knee to be operated on. This may seem silly, but it's an actual step taken to prevent wrong sight. The anesthesiologist administers drugs through the IV and through a mask over the patient's face. What function should these drugs perform? Good work. Great. Nope. Fantastic. After the patient is unconscious, and before the first incision is made, we need to establish a sterile field around the surgical area. A series of sterile drapes isolates the surgical field from the rest of the patient's body. A tourniquet is applied to cut off blood flow, which allows a clearer view of the surgical field during surgery. Tamam. To kill the bacteria on the patient's leg, clean it in a betadine solution. This scrubbing process will limit the chance of bacterial infection. Şimdi. Pardon arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bacağı şöyle yapıyoruz. Betadine scrub is applied 2 more times, followed by the final arrangement of sterile drapes. Şimdi burayı da çıkartacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Why do you think knee surgery involves so many drapes? Use the sterile marker to draw the location for our incision, and don't forget to mark the perpendicular lines too. Typically, the incision line is 6 to 7 inches long. Galiba. Evet, çizdik. What purpose do you think the perpendicular lines serve? No, outstanding. Now for the incision. Take the scalpel and cut the skin following your markings. Ne yapıyoruz lan şimdi? Tamam. Hop açtık. Let's use the pencil to cauterize the veins. Çok iğrenç This will ya. help decrease blood flow into the surgical field. Ne yapıyoruz? Şu sırayla bakalım. Şöyle bu hani vardı ya geri yakma olan şey. Ya of, çok iğrenç. To operate, we need the patient's knee elevated and bent so the bones are fully exposed. Now the leg is at the proper angle. Use the rongeur to remove the anterior cruciate ligament, or ACL, the meniscus, and any bone spurs that may be lurking about. Bunu mu? Neyi? Bunu.
Ha, bu mu şimdi? Are you a good sculptor? It's time to shape the femur, tibia, and patella so the new knee components fit properly. Tamam A abi. hole must be drilled inside the femur to set up the distal femoral cutting jig and alignment device. Ya ne The jig is put yapıyorsunuz into ya? position and helps ensure that the cuts made to the bone are exactly what are needed. Now hammer in the pins to hold the jig. Şimdi ne yapıyoruz? Ha. Allah be. Gitti. We can now remove the Kadının alignment bacağı. device. The pins will hold the jig firmly in place. Now for some real bone shaping. Use the bone saw to cut the bone so it is prepared for the new Ne yapıyor femoral şimdi component. abi? Ha şunu. Ya. Another cutting jig, along with the bone saw, allows us to finish shaping the femur. Let's move on and shape the tibia. The tibial cutting jig Bunlar is aligned gerçekten with the big yapılıyor toe and galiba the highest arkadaşlar, point of the yani tibia. This will ensure the leg İğrenç is falan properly diyoruz ama aligned after surgery. gerçekten yapılıyor. Secure the jig in place with more pins. Pens mi? O ne? Ha şu. Çekiç. Use the bone saw to cut off the top of the tibia and prepare it for the new tibial components. Ha tamam. Evet şimdi bunu da kesiyoruz. Bunu da kestik. Now we'll use the patellar cutting jig and bone saw to remove the back of our Heh, patient's şunu patella. alıyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. Heh. Ya of. Holes in the tibia and patella are drilled and chiseled out, which will enable the new components to attach properly. Öldüm ya. Time Midem to place the kalktı. trial components. First, attach the şöyle. femoral trial component. Attach the metal tray trial component to the tibia. Insert the plastic trial spacer into the metal tray component. Lastly, attach the patellar trial component. Why do you think the two tibial components are inserted separately and attached instead of as one unit? Conduct a range of motion tests to assure proper knee alignment and successful prosthetic fit. Knees aren't meant to bend sideways, so it's important to determine whether there is a gap or space between the femoral and tibial components. There is no noticeable gap, so this knee is a good fit. Dikeceğiz galiba Why do you şimdi. think there are so many steps taken to ensure proper alignment? We've tested the trial components. Now let's remove them and Lan ne prepare for the yapıyor? permanent components by applying a special cement compound that binds metal and plastic to bone. The scrub technician has mixed up a batch of cement for you to use. With the cement in place, the final components are permanently attached to the knee. Any excess Yapışması cement için will be galiba. scraped off and thrown away. Lay the leg flat on the table so the new knee components put pressure on each other. This allows the bone and components to bond with the cement. The cement can take anywhere from 10 to 15 minutes to harden. We perform our range. Tamam. Our patient's new knee is looking good. Şimdi. Let's close up the incision. First, suture the deep tissue and fat layers Dikeceğiz back galiba. together. Evet dikiyoruz. Şimdi dikiyoruz arkadaşlar. Daha sonra For closing hasta the surface incision, iyileşecek. you have a choice between the stapler and the suture. What is the primary difference between these two methods of closing the incision? You know, Tamamdır. we couldn't ask for a better participant. You've done an excellent job. Are you sure this is your first total knee replacement? Our patient will remain in the hospital for 3 days, followed by 3 to 8 weeks of physical therapy. Tamam Because of abi, this tamam. surgery, our patient will have significantly reduced pain and increased mobility. Before you leave, let's Tamam think about abi. the life of the new knee Büyüksün ya. components. What kind of forces do you think the new knee will need to withstand? Nice job. People average about 5,000 steps per day. Our patient's new prosthetics will withstand a great deal of force, for 36 million steps or more. Aynen I'm aynen. off to check on another patient while the OR team prepares the room for the next surgery. You've Evet been a great abi. help. See you next time. Evet bu kadardı sanırım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, özellikle abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.